Horobox TV'den herkesi selamlıyoruz. Klasik haline gelen bir soru cevap videosunda daha karşınızdayız. Ama bu sefer belli bir tema üzerinde yapacağız soru cevabı. O da kısa bir süre önce gittiğimiz Watches and Wonders 2023 fuarıyla ilgili belli sorular geldi ve o soruları bugün Burak'la beraber cevaplayacağız. Hazır mısın Burak? Hazırım. Ama asıl tabii hazır olması gereken kameranın arkasındaki karizmatik sesiyle bizlere soruları soracak olan Doruk Çelebi. Çok şahane bir soruyla karşınızdayım. Fuarın en kötü saati hangisiydi? Vay, hızlı başladık. Bence Rolex Oyster Perpetual'ın o turkuaz zemin üzerine baloncuklu kadranı, lollipop kadranı, artık ne demek istiyorsan, ben onu hiç beğenmedim. İnan bana, soruyu sorduğu anda ben de aynısını düşündüm. Yani beğenip beğenmemekten öte, yani Rolex gibi bir markada Oyster Perpetual gibi bir giriş seviye saati diyebileceğiz. Yani o balonlar, toplar, renkler falan bir enteresan geldi bana. Ben aslında konsept olarak o kadar karşı değilim. Hatırlarsan Day-Date'in de orada bir emoji ve puzzle kadranı var. Mesela o saat benim hoşuma gitti. Hatta Instagram sayfamda da paylaşmıştım. Ama o Oyster Perpetual'ın arkasındaki mantığı anlayamadım. Yani en popüler renklerden turkuaz olanı bir zemin background rengi haline getir. Ondan sonra etrafına küçük küçük diğer renklerini koy. Yani bu mu gerçekten yaratıcılık? Bilemedim. Yani ben o Day-Date'i de beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Ama tabii burada şöyle de bir gerçek var. O Oyster Perpetual'da, o Day-Date'de şu an herhalde yine böyle 4'er 5'er sayfalık bekleme listeleri oluşmuş vaziyette. Kesin. Sektörün geldiği durum maalesef bugün itibariyle böyle. Aynen öyle. Bir sonraki sorumuz, fuardan tek bir saati alıp çıksanız neyi seçerdiniz? Ben daha önce de bahsetmiştim aslında. Zenith Defy Skeleton Skyline diyorum. Black Ceramic. Yani ben de Piaget'in o Polo Sport Perpetual Calendar taşlı olan modeli demiştim ama şimdi bunu daha önce konuştuk. İstiyorsan bunları atlayalım. Birer tane böyle istisna yapalım. Hani ikinci seçenekleri söyleyelim. Bir değişiklik olsun. Ya ben o YouTube videosunda 1000 euroya hangi saat alacaksınız sorusuna saatini söylemeyi unutmuşum bu arada. Saat U-Bot Capsule Collection ve bildiğim kadarıyla Red Moon modeli. Böyle içinde kadranla cam arasında yağ olan, ilginç, mühendislik açısından sevimli bir modeldi, öyle söyleyeyim. Siyah kırmızı versiyonu da çok hoşuma gittiği için onu istemiştim. Öncelikle ona bir cevap vermiş olayım. Bunun dışında fuardan başka bir saat alıp gitme konusunda ne olabilir? Ben herhalde Tudor Black Bay 54'ü alırdım diye düşünüyorum. Yani bazı tasarımsal kusur demeyeyim ama yani şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyeceğim yerleri var. Ama genel itibariyle baktığımızda bence yine fuarın en alınabilecek saatlerinden biriydi. Vacheron Constanta'nın Overseas'de çıkardığı retrograde'li, o da bence müthiş olmuş. Overseas'e farklı bir yüz getirmiş. Yani ben şu an aklımda kalan en önemli saatlerden biri oydu yani. Yani bağımsızlardan çok bahsettiniz. Sizin aksinize diğer yayıncılarda çok göremedik bağımsızlara dair yayınlar. Bunun sebebini sormuşlar. Ya bunun sebebi aslında biraz Horobox'ın bu işe ne kadar gönülden yaklaştığının da birebir kanıtı diye düşünüyorum. Biz fuarda ve fuar sonrasında birçok fuar yorumu yaptık, birçok video yaptık, birçok yazı yazdık. Dolayısıyla biz fuarı konuşacaksak, fuarın içinde yaşadığımız heyecanı konuşacaksak belli spesifik modeller ve gerçekten o işe renk katan, enerji katan bağımsızları konuşmak gerekiyor. Ki Doruk gayet yoğundu bu bağımsızlarla ilgili. Yani bence insanlar daha böyle trafik peşinde koştukları için bağımsızları bir nevi geri planda bırakabiliyorlar. Rolex'ti, Patek'ti, IWC, Panerai daha çok böyle ilgi gören, Google'da daha çok arama yapılan modellerin üzerine gidiyorlar, markaların üzerine gidiyorlar ama bağımsızlar da bence fuara gayet güzel enerji katan detaylar diye düşünüyorum. Yine böyle genel bir soru gelmiş. Sizce fuara en iyi hazırlanan marka hangisiydi demişler. Ben iki tane söyleyebilirim. Biri Oris, biri IWC. İkisi de başından sonuna kadar her şeyi düşünmüşler. Çevre dostu bootlar yapmışlar, standlar yapmışlar. Gelen insanları gayet programlı bir şekilde ağırlamayı bildiler. En iyi hazırlanan marka Oris ve IWC'di. Yani buna tabii şöyle cevap vermek lazım. Fuar standı ve fuar yenilikleri olarak bakarsak ben IWC'nin standını çok beğendim. 70'li yılların retro science şeklinde böyle o zamanların mühendislik detaylarıyla ilgili pek çok unsurun kullanıldığı çok şık bir standtı. Oldukça büyüktü. İşte içinde bir konsept Mercedes otomobil vardı. Ben gerçekten IWC'nin standını çok beğendim. Bunu söyleyebilirim. Saat model yenilik olarak bakacak olursak da bence herhalde Tudor diyebilirim aslında. Çünkü yani sadece Black Bay 54 değil, aynı zamanda Black Bay Heritage Burgundy'nin de üzerinde pek çok ince değişiklik yapmıştı. Ve bunu çok beğendim ben. Bu kadar uzun süredir üretilen ve o markayla özdeşleşen bir konseptin hala rafine ediliyor olması hoşuma gitti. Fuar stand olarak IWC,
fuardaki yenilikler olarak tanıtılan yeni modeller olarak da Tudor diyebilirim. Peki IWC'den bahsettik. İnjeniyör modeliyle ilgili yorumlarınızı merak etmişler. Yani yine aslında videoda bahsetmiştim. Ben kısaca yine bahsetmiş olayım. Ben genel itibariyle modeli beğendim aslında. Yani kötü bir şey söylemek istemiyorum. İnjenörün tekrar aramıza dönmesi bile zaten tek başına bizim için bir mutluluk kaynağı. Çünkü sonuçta Joel Genta'nın Big Four tasarım grubunda yer alan modellerden bir tanesiydi. Yeni uyarlamasını da ben bu arada çok beğendim. Sadece Crown Guard dediğimiz kurma kolunun etrafındaki üçgen parçaların o saatin genel tasarımına uymadığını düşünüyorum ki İnjenör SL'de zaten yok. Bunu da Kristin Noop'a sordum ve o da ilk çıkan İnjenör SL'den son modele kadar birçok saatin özelliklerini aynı bünyede toplamaya çalıştık. Bu da geçmiş modellerden kalan bir parçaydı bizim için. Onun için bunu oraya koymayı uygun gördük gibi bir cevap verdi. Sonuç itibariyle tabii onun bakış açısından bakacak olursak gayet mantıklı. Ben sadece estetik olarak onu orada pek beğenmemekle birlikte saatin her versiyonunu son derece başarılı bulduğumu da söylemek isterim yani. Biz tabii medya olarak bazı markaların yeniliklerini önceden haber alabildik. Haber alabildiğimiz markalardan bir tanesi de IWC'ydi. IWC'nin basın bülteni bana geldiğinde ben çok büyük bir memnuniyetle okudum, işte haberi hazırladım falan. Orada fiyat yoktu. Hatta fotoğraf da yoktu, hatırlarsın sen de. Evet. Seninle fiyatı konuşurken bunun fiyatı ne gibi bir rakam olur dedik. Ben 9.000'lerde falan olacağını düşünmüştüm. Sen de kesinlikle daha pahalı olacaktır demiştin. Ve hakikaten ikimizin de tahmininin üzerinde bir fiyat etiketiyle çıktı karşımıza. Ama sonuçta o da bir heritage olan, bir hikayesi olan özel bir modeldi. Tekrar yorumlandı. 120 saatlik güç rezervi sunan otomatik in-house bir mekanizması var. İşte özel bir kadranı var. Bazı kendine has detayları var, bileziğinde olduğu gibi. Hani fiyatını ne kadar rasyonize edebilirsin kafanda bunları göz önüne alarak bilemiyorum. Ama benim beklediğimden yüksek bir fiyatla geldiğini söylemem lazım. O zaman sorulara kaldığımız yerden devam edelim. Fuarda alışveriş imkanı oluyor mu? İşte yiyecek içecek bile alamıyorsun. İçeride para geçmiyor. Hiçbir şey yok. Satılan hiçbir şey yok. Birbirimizi saatleri alabiliriz. Yani tabii şey yaparken de yani bir power bank bile lazımsa onu bile veriyorlar içeride. Öyle bir herhangi bir şey yok ama tabii sipariş verebiliyorsun. Orada kendi kontaklarınla, bayilerle tanışabiliyorsun falan filan. Yani resmi anlamda orada bir satış yok ama kuracağın kontaklar, yazı işte vereceğin siparişler, satışa yönelik bir hareket yapabiliyorsun. Fuarda Audemars Piguet, Omega gibi markalar neden yoktu? SHH'de Audemars Piguet vardı, Richard Mille vardı. Ama biliyorsun biz senelerdir zaten fuarların, fiziksel fuarların eskisi kadar etkili olmadığını ve sektördeki etkisini kaybettiğinden bahsediyorduk. Markaların artık ürünlerini son kullanıcıya direkt olarak ulaştırma hevesinden ve taktiğinden bahsediyorduk ki bunun en iyi örnekleri Audemars Piguet ve Richard Mille. Swatch grubu da biliyorsun kendi bünyesi içindeki markaları farklı organizasyonlarla bayilerine, basına bir şekilde tanıtıyor. Ve önümüzdeki sene ben bu fuardan enteresan gelişmeler, değişiklikler bekliyorum. Patek Philippe spor kadranlı Calatrava modelleri çıkardı. Bu modellerle ilgili yorumunuzu merak etmişler. Galiba 2 sene önceydi Patek Philippe yeni fabrikasının açılışı onuruna bir limited edition çıkardı. 1000 adetle sınırlıydı. Onu alan insanlar çok sevindi. Harika iş yaptık. O işte bize de geldi. 1000 tanenin bir tanesi bende falan derken şimdi Calatrava modellerini ufak tefek renk ve materyal farklılıklarıyla neredeyse öbür saatin birebir aynısı olarak çıkardılar. Bu bir paylaşmak istediğim bir detay. Hoş bir yaklaşım değildi. Ama modelleri kendi başına bu detaydan ayrı olarak incelersek bence hepsi çok güzel, hepsi alınabilir, hepsi takılabilir ve bileğinde bir Patek Philippe taşıdığını sana hissettirecek modeller. Peki son sorumuz, fuar harici sene içinde başka model tanıtımları olacak mı bu markalar tarafından? Tabii ben röportaj yaptığım neredeyse herkese aynı soruyu sordum. Zaten saatçiliğin artık gittiği nokta da bu. Yani insanlar devamlı güncel kalmak istiyorlar. Markalar devamlı isimlerini duyurmak istiyorlar ara ara. IWC'de de aynı şeyin olacağı haberini zaten kendileri duyurdu. Bence yani çok uzamadan özel şeyler göreceğiz ama bana sorarsanız onu da buradan ben bir not olarak ileteyim. Özellikle Patek Philippe'ten bırakın yeni modelleri discontinue edecekleri bazı modelleri açıklayacaklarında beklemiyor değilim yani. Bu da bence bir sektör içinde önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Yeni modeller olacak, şöyle yenilikler olacak. Hatta biz bazılarını, sen de vardın fotoğraflarını çekerken, ambargoda olduklarını üzerinde tarihleriyle beraber yazıyordu, işte şu işte atıyorum Temmuz'da ya da Eylül'de yapılacak gibi. Biz onların da fotoğraflarını çektik. Dolayısıyla evet, bazı markaların sene içerisinde başka yenilikleri olacağından eminiz. Emin olmadıklarımızın da CEO veya tasarımla ilgili yetkililerle konuştuğumuzda, Serdar röportaj yaptığında zaten tamamından
sene içinde bir şeyler olacağına dair duyumlar da aldık. Dolayısıyla bekliyoruz. Watches and Wonders 2023 fuarına dair bize ulaştırılan soru cevap köşemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki fuarda görüşmek üzere diyoruz.